Tarihin akışını değiştiren o unutulmaz gün ve merkezinde kimsenin beklemediği bir figür vardı. Bir Roma askeri, bir cellat. Onun görevi sadece buydu. Emirleri uygulamak. Ama o gün Golgota tepesinde her şey değişti. Peki nasıl oldu da tarihin en büyük kurbanına son darbeyi indiren bu adam aynı zamanda onun ilk inananlarından biri haline geldi? Bu sadece kişisel bir dönüşüm hikayesi değil. Bu inancın bazen en karanlık yerlerde nasıl yeşerebildiğini gösteren çarpıcı bir örnek. Şimdi o karanlık cuma gününe dönelim ve bir celladın kaderini sonsuza dek değiştiren o anı birlikte keşfedelim. O gün Yeruşalim'in üstüne bir karanlık çöktü. Ama bu bildiğimiz bir hava olayı değildi. Tarihin yönünü değiştiren o anın bir habercisiydi sanki. 3 çarmıh ve başlarında bir Roma subayı, bir senturyon, görevi açıktı. İsa'nın gerçekten öldüğünden emin olmak, emir gelmişti ve o da uyguladı. Saat 6 gibi bütün ülke karanlığa büründü. Bu sessizlik tam 3 saat sürdü. Ardından İsa yüksek sesle bağırdı. "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" Ve son bir çığlıkla ruhunu teslim etti. O anda tapınağın kalbindeki perde yukarıdan aşağıya yırtıldı. Ve tam o an çarmıhın önünde duran Sentürion'un ağzından şu söz döküldü. Gerçekten bu adam Tanrı'nın oğluydu. İşte o cümle bir askerin hayatını kökünden değiştirdi. O askerin adı Longinus. Çoğu insan onu sadece İsa'yı mızrakla delen kişi olarak bilir ama hikayesi bundan çok daha fazlasıdır. Longinus Roma'nın acımasız düzeninin bir parçasıydı. Bir senturion olarak yüzlerce askerin komutanıydı. Güçlüydü, disiplinliydi, acımasızdı. Görev emredildiğinde gözünü bile kırpmadan uygular, sorgulamazdı. Onun için infaz sadece bir prosedürdü. Ama o gün her şey değişti. Nasıralı İsa'nın adı gün ağarmadan fısıltılarla dolaşıyordu şehirde. Önceki gece Getsemani bahçesinde tutuklanmıştı. Havarilerinden biri Yahuda onu 30 gümüş karşılığında ele vermişti. Yahudi din adamları onu Sanhedrin'e götürdü. Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia ettiği için onu küfürle suçladılar. Dövdüler, aşağıladılar. Ama infaz edemezlerdi. Bunun için Roma'ya ihtiyaçları vardı. Ve sabah olurken İsa Pontius Pilatus'un huzuruna çıkarıldı. Pilatus onu dikkatle süzdü ve sordu. "Sen Yahudilerin kralı mısın?" İsa sadece şunu dedi. "Sen söylüyorsun." Pilatus şaşkındı. Bu tür davalarda yalvaran, korkan, kendini temize çıkarmaya çalışan insanlar görmeye alışmıştı. Ama İsa bambaşkaydı. İşte o andan sonra olaylar hızla gelişti ve Longinus da kendini tarihin merkezinde buldu. Tam o sırada bir haberci Pilatus'un huzuruna aceleyle girdi. Valinin eşi bir rüya görmüştü. Rahatsız edici, karanlık bir rüya, "O doğru adamla hiçbir işin olmasın," diyordu. Bugün onun yüzünden rüyamda çok acı çektim. Pilatus'un içi daha da sıkıştı. Sanki kontrol edemediği bir şeyler oluyordu ve bu gidişatı durduramıyordu. O sırada aklına eski bir gelenek geldi. Fısıh Bayramı'nda halkın seçtiği bir mahkumu serbest bırakmak. 2 isim sundu. Biri Nasıralı İsa, diğeri ise tanınmış bir katil Barabas. Ama rahipler ve din adamları boş durmadı. Kalabalığı kışkırttılar. Halk nefretle bağırmaya başladı. "Barabas!" Pilatus şaşkındı. Yine de bir umutla sordu. "Peki, İsa'ya ne yapayım?" Kalabalık artık bir öfke seline dönmüştü. "Çarmıha ger! Çarmıha ger!" Pilatus tekrar denedi. Neden? Ne kötülük yaptı ki? Ama cevap daha da acımasızdı. "Çarmıha gerin." Ve Pilatus halkın öfkesine karşı koyamayacağını anladı. Sessizce bir kap su istedi. Ellerini herkesin gözü önünde yıkadı. "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim," dedi. "Bu sizin bileceğiniz iş." Ve böylece Barabas serbest bırakıldı. İsa ise çarmıha gerilmek üzere askerlerin eline teslim edildi. Tanrı'nın oğlunun kaderi artık mühürlenmişti.
Askerler İsa'yı Praetorium'a götürdü. Yüzbaşı Longinus her zamanki gibi girişteydi. Yüzlerce infaza tanıklık etmişti. Acıya, çığlığa, kana alışkındı. Ama bu sefer bir şey farklıydı. Mahkum suskundu, direnmedi, yalvarmadı, lanet okumadı. Sanki başına gelen her şeyi biliyor, kabulleniyordu. Askerler onunla eğlenmeye başladı. Giysilerini çıkardılar. Onu bir sütuna bağladılar ve kırbaçladılar. Her darbe bedenini parçalıyordu. Ama o bağırmıyordu. Longinus kenardan izliyordu. Kolları kavuşturulmuş, yüzü taş gibi ifadesizdi. Ama içinden bir şeyler kıpırdanmaya başlamıştı. Askerler onunla alay etmeye devam etti. Omzuna mor bir pelerin koydular. Başına dikenlerden bir taç geçirdiler. O taç başına batarken yüzü kana bulandı. Ama gözleri hala sakindi. Bir sopa tutuşturdular eline, krallık asası gibi ve önünde diz çöküp alay ettiler. "Selam sana, Yahudilerin kralı." Ama Longinus onlara katılmadı. Sadece baktı, uzun uzun, sessizce. Ve o anda yıllarını şiddetle geçirmiş bir adam ilk kez bir bakıştan rahatsızlık duydu. Ama bu rahatsızlık korkudan değil, saygıdandı. Üzerine tükürdüler. Sopayla defalarca başına vurdular. Oyundan sıkılınca pelerini yırttılar. Sonra tekrar kendi giysilerini giydirdiler. Artık çarmıha gerilmeye hazırdı. Ama Longinus gözünü ondan ayıramıyordu. İçinde bir şey uyanmaya başlamıştı. Henüz adı konmamış ama orada olan bir şey. Anlam veremediği bir sessizlik vardı adamda. Kendini savunmuyordu, yalvarmıyordu, nefret etmiyordu. Aşağılanmanın ortasında, yüzünde yalnızca derin bir şefkat vardı. Diğerleri alay ederken o sorguluyordu. Kim bu adam? Henüz bilmiyordu. Ama çok yakında öğrenecekti. Çünkü Longinus o gün dünyanın gördüğü en büyük sevgiye tanıklık edecekti. Ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Askerler İsa'yı aldılar. Praetorium'dan dışarı ittiler. Omuzlarına kaba, ağır başka hayatların izini taşıyan bir haç yüklediler. Golgota'ya doğru yolculuk başlamıştı. Yüzbaşı Longinus kalabalığın arasından yol açarak önde ilerliyordu. Görevi basitti. Mahkumu çarmıha gerileceği yere Kafatası tepesine götürmek. İsa bağırışlar ve itişmeler arasında yürüyordu. Kimisi tükürüyordu, kimisi hakaret ediyordu. Ama sessizce ağlayanlar da vardı. Kalabalığın içinde Meryem, gözleriyle oğlunu arıyordu. Göremiyordu. Yuhanna'ya döndü. "Beni oğluma götür." Birlikte kalabalığın arasından ilerlediler. Tam o sırada bir asker İsa'yı sertçe itti. Yorulmuş bedeni taşlara düştü. Bu ilk düşüşüydü. Çarmıh üzerine yığıldı. Askerler bağırdı. "Kalk!" Kırbaç yeniden indi. İsa zorlukla doğruldu. İkinci kez düştüğünde Meryem ve Yuhanna tam yanına ulaşmışlardı. Meryem kendini tutamadı. Ona doğru koştu. Diz çöktü. Ellerini uzattı. Sesi titriyordu. "Ben buradayım." İsa kanlı yüzünü kaldırdı ve baktı. "Görüyorsun anne, her şeyi nasıl yeni yapıyorum." Bu bir teselli değil, bir kehanetti. Haçın ağırlığı sırtını eziyordu. Vücudu dayanamayacak hale gelmişti. Tekrar düştü. Askerler yeniden kırbaçladı. Ama kalkamıyordu. Dizleri cevap vermiyordu artık. Longinus izliyordu. Daha önce birçok düşen, kırılan adam görmüştü. Ama bu farklıydı. İsa kırılmamıştı. Onun içinde hala dimdik duran bir şey vardı. Longinus döndü. Kalabalıkta bir köylüyü gördü. Adı Simon'du. "Sen haçı al," dedi. Simon yaklaştı, İsa doğruldu. Adamın gözlerine baktı ve yorgun olmasına rağmen minnetle gülümsedi. Alay yeniden yola koyuldu. Artık Simon taşıyordu haçı. Sokaklar bir ölüm alayına tanıklık ediyordu. Kadınlar ağlıyordu. İsa kanıyordu, yorulmuştu. Ama onlara döndü ve dedi ki, "Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın. Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın." Longinus duydu bu sözleri ve içi yeniden sarsıldı. Kimdi bu adam? Yıkılmışken bile başkalarını düşünen bu kişi kimdi? Askerler sessizce işlerine başladı. Ama İsa direnmiyordu.
lanet okumuyordu. Karşı koymuyordu. Kollarını sanki bedenini kendi isteğiyle sunuyormuş gibi açıyordu. Bir teslimiyet vardı. Derin, sessiz, sarsıcı bir teslimiyet. Sonra an geldi. Bir asker kolunu tuttu. Diğeri çekici kaldırdı. Gökyüzü sessizce irkildi. Meryem sarsıldı. Yuhanna gözlerini kaçırdı. Kalabalık her çekiç darbesinde kıpırdadı. 3 çarmıh birden dikildi. İsa ortada, iki yanında 2 suçlu. Direkler zorla kaldırıldı. Kuru bir sesle yerlerine oturdular. İsa'nın bedeni darbenin şiddetiyle sarsıldı. Yanındaki suçlular bağırdı. Onlardan biri gözlerini ona dikti ve hor görerek bağırdı. "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar." Ama diğeri sessizce iç çekti. "Bu adam hiçbir kötülük yapmadı. İsa, krallığına geldiğinde beni hatırla." Ve İsa çağları aşan bir söz söyledi. Longinus nefesini tuttu. Böyle bir sahneye hiç şahit olmamıştı. Güneş birden ışığını kesti. Gökyüzü karardı. "Baba, onları affet. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Uzaktan ilk gök gürültüsü geldi. Ama Meryem kaldı. İsa bir kez daha konuştu. Sesi zayıftı ama açıktı. "Kadın, işte oğlun." Sonra Yuhanna'ya döndü. "İşte annen." Sanki orada, o karanlıkta bile sevgiyi büyütmeye çalışıyordu. Ama artık bedeni direnemiyordu. Gücü tükenmişti. Sessizlik büyürken göğü yaran bir çığlık yükseldi. "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" Bazıları şaşkınlıkla baka kaldı. "İlyas'ı çağırıyor," dediler. Belki bir peygamber gelir, onu kurtarır diye umut ettiler. İçlerinden biri koştu. Bir süngeri sirkeye batırdı. Kamışa geçirdi. Dudaklarına uzattı. Ama İsa içmedi. Hiçbir teselli istemiyordu. Çünkü bu teslimiyet eksiksiz olmalıydı. Acının, insanın, kurbanın son sınırına kadar. Sessizlik mutlak hale geldi. İsa gözlerini kaldırdı. Her şeyin sona erdiğini biliyordu ve sonra kalan son gücüyle "Tamamlandı," diye ilan etti. Gök soluğunu tuttu ve son kez yukarı baktı. "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum," dedi. Bu sözlerle başını eğdi ve öldü. Birden yeryüzü karşılık verdi. O anda yer herkesin ayağının altında titredi. Büyük bir deprem Yeruşalim'i sarstı. Kayalar yarıldı, mezarlar açıldı ve tapınağın perdesi yukarıdan aşağıya 2'ye ayrıldı. Halk sessizliğe büründü. Daha önce alaycı olan yüzlerde korku belirdi. Birçoğu ne yaptığını fark ederek göğsünü dövmeye başladı. Ve sonra yüzbaşı Longinus diz çöktü. Sözler dudaklarından kendini tutamadan döküldü. Sesi titriyordu. Gerçekten de bu adam Tanrı'nın oğluydu. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sorumlu olan yüzbaşı, çarmıha gerilen Mesih'i ilk kez halka açıkça tanıyan bir Gentili oldu. Ve sonra Golgota'nın üzerine bir örtü gibi sessizlik çöktü. İsa'nın bedeni cansız halde çarmıhta asılı duruyordu. Huzursuzlanan askerler artan kargaşa yüzünden geri çekilmeye başladı. Şaşkın ve korkmuş halk dağıldı. Fısıh Bayramı'na hazırlık günüydü. Yahudiler cesetlerin sept günü çarmıhlarda kalmasına izin vermezdi. Bu yüzden Pilatus'tan mahkumların bacaklarının kırılmasını emretmesini istediler. Emir yüzbaşı Longinus'a verildi. O da emri yerine getirdi. Askerler tereddüt etmeden büyük bir demir çubuk alarak İsa'nın yanındaki çarmıha gerilmiş hırsızlara yaklaştılar ve bacaklarını kırdılar. Longinus İsa'nın öldüğünü biliyordu. Ama Roma yasalarına göre ölümün resmen doğrulanması gerekiyordu. Ve bu onun göreviydi. Bu yüzden eline mızrağını aldı, çarmıha doğru yürüdü ve tereddütsüz bir hareketle mızrağını İsa'nın yan tarafından içeri sapladı. O anda bedeninden kan ve su birlikte fışkırdı. Orada bulunan İncil yazarı Yuhanna bu ana kutsal bir dikkatle tanıklık edecek ve şöyle yazacaktı: "Ve bunu gören tanıklık eder ve onun tanıklığı doğrudur.
Longinus, İsa'nın bedenindeki yaraya ve o saf kanla lekelenmiş mızrağa baktı. Farkında olmadan eski bir kehanetin gerçekleşmesine tanıklık etmişti. Deldikleri kişiye bakacaklar. Bu bir semboldü. Kan, kurtuluşu temsil ediyordu. Su, arınmayı. Ve o kutsal karışım yüzüne aktığında, geleneklere göre gözlerinde uzun zamandır görüşünü bulanıklaştıran rahatsızlık bir anda yok oldu. Görüşü geri geldi. Orada çarmıhın dibinde gökyüzü hala ağlarken Longinus gerçeği fark etti. Bir asiye değil, Tanrı'nın oğluna mızrak sapladığını anladı. Bu sefer diz çöküşü bir askerin değil, bir inananın teslimiyetiydi. Kutsal metinler ondan sonra ne olduğunu ayrıntılı biçimde anlatmaz. Ama kilise geleneği ve bazı eski belgeler Longinus'un dönüşümünü aktarır. Onu görenler bir daha eskisi gibi olmadığını söyler. Gördüklerinden derinden sarsılmıştı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi Roma kampına geri dönmesi mümkün değildi. Günlerce uyuyamadı. O sessiz çarmıhtaki Mesih'in görüntüsü, içinde sönmeyen bir alev gibi yanıyordu. Artık emirleri körü körüne yerine getiremiyordu. Gerçeğe mi hizmet ettiğini, yoksa zalim bir imparatorluğun mekanizmasının parçası mı olduğunu sorgulamadan edemiyordu. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra Yeruşalim sokaklarında söylentiler yayılmaya başlamıştı. Mezarı boştu deniliyordu. Bazıları onu tekrar gördüklerini, onunla konuştuklarını iddia ediyordu. Longinus bu sözleri sessizce dinliyordu ama her cümle içinde başka bir kıvılcım yakıyordu. Kalbinin derinliklerinde bunun bir yalan olmadığını hissediyordu. Golgota'nın görüntüsü zihninden silinmiyor. İsa'nın çarmıhtaki her sözü, her bakışı, hatta sessizliği bile hafızasında yeniden canlanıyordu. Dünya eski düzenine dönse de Longinus için hiçbir şey eskisi gibi olamazdı. Yıllarca demir disiplin ve kana alışmış yüreği artık aynı sertlikle atamıyordu. Bir çatlak oluşmuştu ve oradan içeri giren ışık kalbini değiştiriyordu. İsa'nın dirildiğini duyduğunda şaşırmadı. Şüphe ya da kafa karışıklığı yaşamadı. Aksine içinde sakin ve derin bir kabul vardı. Evet, bu doğruydu. O ölümü yenmişti. Ve işte o anda Longinus ilk kez gerçek imanın ne anlama geldiğini hissetmeye başladı. Çarmıhın ağırlığını, affın değerini, kurtuluşun gücünü derinlemesine kavradı. Artık bir asker gibi değil, bir öğrenci gibi yaşıyordu. Görevinden istifa etti. Zırhını çıkardı, kılıcını teslim etti ve arkasına bile bakmadan Roma ordusunu terk etti. Artık başka bir komutanın izinden gidiyordu. Havarilerin izini sürdü, onu tanıyanları buldu ve bir zamanlar çarmıha gerilmesine yardım ettiği kişiden öğrenmeye başladı. Zamanla Longinus adı ilk Hristiyan topluluklarında duyulmaya başlandı. Bir zamanlar imparatorluk adına askerleri yöneten Romalı yüzbaşı, şimdi çıplak ayakla, kalbinde yanmakta olan bir imanla, çarmıha gerilmiş ama ölüme galip gelmiş bir kralı vaaz ediyordu. Yıllar boyunca bugünkü Türkiye'nin Kapadokya ve Kayseri bölgelerinde dolaştı. Her gittiği yerde şunu söylüyordu: "Onun öldüğünü gördüm. Ama onun ölümünde ben hayatı buldum." Sözleri etkiliydi çünkü yalnızca inançla değil, gözleriyle görerek konuşuyordu. Ne teoriyi anlatıyor ne dedikodu yayıyordu. O oradaydı. Tanıklığı samimiydi, sesi derindi. Eskiden kılıç taşıyan adam, şimdi müjdeyi bir silah gibi kuşanmıştı ve korkusuzca duyuruyordu. Ama Roma, otoritesinden sapanları bağışlamazdı. Bu yüzden zulüm başladı. Longinus tutuklandı, sorgulandı, dövüldü, tehdit edildi. Özgür kalması için tek şart vardı: İsa'yı inkar etmesi. Ama Longinus, gerçeği bulmuş birinin huzuruyla, sakin ama sarsılmaz bir imanla cevap verdi. Ve bu cevap, onun mahkumiyeti oldu. Şehrin dışına ıssız bir tepeye götürüldü. Orada başı kesildi.
Longinus bir şehit olarak can verdi. Ama korkuyla değil, gözleri yukarıdaydı. Bedeni Kapadokya topraklarına gömüldü. Kısa süre sonra bölgedeki Hristiyanlar onu bir aziz olarak anmaya başladılar. Mezarının mucizelere, şifaya vesile olduğunu söyleyenler çoğaldı. Artık Longinus'un adı bir cellat olarak değil, bir tanık, bir inanan ve bir şehit olarak anılıyordu. Ve zaman geçtikçe kilise onu resmen aziz ilan etti. Aziz Longinus. Gören, inanan ve önce kendisi için ölen biri uğruna hayatını veren kişi. Ama Longinus tek değildi. Bu hikaye sadece onun değil, 12 adamın, sıradan balıkçıların, vergi memurlarının, şüphecilerin dünyanın en güçlü imparatorluğuna nasıl meydan okuduğunun ve sadece imanlarıyla nasıl bir uygarlığın temelini attıklarının hikayesidir. Düşünün, bir adam kendi elleriyle bir dönemin en büyük figürünü ölüme götürüyor ve sonra o figürün en ateşli takipçisi ve şehidi haline geliyor. Bu ne kadar çarpıcı bir dönüşüm. Bu hikaye bize bir şey söylüyor. Değişim, en sert kalplerde bile mümkündür. İnanç, sınır tanımaz. Ve bazen en karanlık anlar, en aydınlık dönüşümlerin başlangıcı olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Longinus'un bu dönüşümü size ne anlatıyor? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Birlikte bu büyük hikayeyi konuşalım.